C, Z, E. Merhaba, ben Cemile Zeynep Er Yılmaz. Beni çağdaş sanatı sevmeye iten eserlerden ve sanatçılardan bahsederek başlamak istiyorum. 10 yıl öncesinden defterlerime bakıyordum. 10 yıl öncesinden kalma, mesela 2014'ten kalma bu defterde tablolar gördüm. Klasik eserler. Jean-Baptiste Guérouz'un The Broken Mirror var. Onun dışında şurada Orientalist bir tablo var. Ama benim için hani bunlar hiçbir zaman tutkuya dönüşmedi. Modern ve çağdaş sanatın geleneksel sanat yöntemlerine karşı çıkan eserlerin sunduklarını fark ettiğimde, yani tablonun ötesine geçtiğimde bambaşka bir dünya ile karşılaştım. Dedim ben bunu hayat boyunca yaparım. Ellerimle yapmaktan bahsetmiyorum. Hiçbir zaman kesmeye, biçmeye, çizmeye ilgi duymadım. Çok da iyi yapmam zaten. Çizgilerin üzerinden çok düzgün kesemem. Gördüklerim üzerine düşünmekten, yazmaktan ve konuşmaktan bahsediyorum. Hayatım boyunca yaparım. Sıkılmam. Mesleğimi de, küratörlüğü de bu nedenle seçtim. Oturup boyayamıyorum, çizmiyorum. Var olan eserler ya da sanatçılar arasındaki ilişki üzerine sergiler düzenliyorum. Ya da eserleri ve sanatçıları araştırıyorum. Sanat eserlerini atölyelerden ya da depolardan çıkararak sanat tarihinde nereye yerleşeceklerini ya da kültürel coğrafyada nereye ait olduklarını belirliyorum. Öyle aman aman çok da önemli, hayati, insanlığı kurtarıcı bir şey gibi gelmeyebilir. Ama benim hayatım boyunca yaparım dediğim şey bu. Yani benim de olayım buymuş. Sanat üzerine yazmak ve konuşmak. Dahası yok. Arada sırada kısa filmler çekiyordum. Onu da uzun zamandır yapmıyorum. O da tembellikten değil, güvencesiz çalışma koşulları, düşük maaş ve setlerdeki erkek tacizinden. Neyse, yani peşin söylüyorum. Çünkü Türkiye'de eleştiriye, araştırmaya ya da incelemeye verilen tepki, sen buna karşılık ne yapıyorsun oluyor genelde. Eleştirmek kolay tabii, sırf laf, boş boş konuşma, yap da görelim. Yani tam olarak ne yapacağım? Söylediğim gibi benim için sanat hiçbir zaman ürettiğim eserler anlamına gelmedi. Gördüğüm, dinlediğim, yazdığım, düşündüğüm, okuduğum şeyler oldu. Küratörlük, sanat teorisi benim mesleğim. Okuduğum şey bu, tutkum bu. Derinlemesine inceleme, düşünme, yazmaya neden muhalefet partisi muamelesi yapıyoruz Türkiye'de? Lafta çok ama icraata gelince yok. Sıfır. Sırf konuş. Yani konuşmaktan başka ne yapacağım? 2024'te sanat blogu yazsam daha mı çok okunacak? Bu arada hani ortaya projeler koymaya çalışmadım mı? Anlattım daha önce, sanat araştırmalarıma akademik düzeyde devam etmem mümkün değil tez konumdan dolayı. İsrail sömürgeciliğini işledim master'da. Doktora yapamıyorum şu anda Kuzey Amerika'da ya da Avrupa'da. Türkiye'de bir şeyler yapmaya çalıştığımı da anlattım. 2020-22 arasında bir devlet müzesinin yenilenmesi projesi, yeniden hayal et. Onu buraya çıkarmamışım. Aha, her zaman burada duruyor. 7. değerlendirme, yeniden hayal et. Bu sanat projesi Cumhuriyet'in 100. yılına yetişsin diye devlette çalmadığım kapı kalmadı. Projeyi anlatmadığım insan kalmadı. Ama olmadı, gerçekleşmedi. İstanbul Modern'den Salt'a, Pera Müzesi'nden özel galerilere kadar başvurmadığım yer kalmadı. Kimse istemedi beni çalışan olarak. Yurt dışında Türk pasaportuyla sanat alanında uzun süreli çalışmanın imkansızlığını da anlatmıştım. Hatta Freeze isimli sanat mimleri yaparak ünlenen hesap da böyle bir açıklama yapmıştı. Sanırım 2021'de. Avrupa'da olmayan non-EU pasaportuna sahip biri olarak İngiltere'de sanat sektöründe iş bulamadığını açıkladı. Yani ne yapayım? Ne seçeneğim var? Konuşacağım tabii. Belediye miyim ben? Ne yapacağım eleştirmekten başka? Ne icraatı? Kötülemekten bahsetmiyorum, eleştirmekten. Kastım o değil. İncelemekten, araştırmaktan başka ne yapacağım diyorum. Defterlerime ve bayıldığım sanatçılara bakacağım tabii. Kingston'da film yapımı okurken film fikirleri ve görsel araştırmalar için kişisel defterler tutardım. Defterlerin bazılarını bulamadım ama olsun, bunlar da yeter. Bilgisayara kaydettiğim bir iki dosya buldum bir de. Gelin bakmaya başlayalım. Bu defter Rauschenberg ile başlıyor. Rauschenberg beni çağdaş sanata aşık eden bir isim. Burada 2016 yılında gittiğim
sergisinin bileti de var. Bu Louis Bourgeois'nin bir eseri. Çok daha başka bir video, koca bir video serisi gerekiyor Louis Bourgeois için. Onu şöyle kapatıyorum. Rauschenberg'e bakacağız. Rauschenberg 60 yıl boyunca resim, heykel, baskı, fotoğraf ve performans gibi farklı sanat araçlarıyla eserler yaptı. Bu Pelikan isimli performansından bir görüntü. Bu eseri defterlerdeki dansçı ve koreograflarla Rauschenberg'ün dekor ve kostümlerini yaptığı, yıllarca işbirliği içinde çalıştığı Trisha Brown, buraya da bir etkinliğini yapıştırmışım. Şu an için Elemental Sculptures isimli eserlerine bakacağız. Bunlar oyuncakları andırır. Rauschenberg, New York'ta Fulton Street'te stüdyosunun etrafına bulduğu çivi, çelik, beton gibi malzemeleri kullanır. İri taşları sicimle ahşap parçalara bağlamış, taşları yıpranmış ahşap kutuların üstüne ya da içine koymuş. En sevdiğim yanları, hareketli parçalar kullanarak izleyicinin katılımına izin vermeleri. Eserler, izleyiciler dokunabilsin diye yapılır. Yani izleyiciyi çağırır. Etkileşim, eserin bir parçası. Örneğin müzik kutusunda çivilerle kaplı bir kutunun içine gevşek taşlar yerleştirir. Bu taşlar hareket ettirildiğinde ses çıkarır. 1953 yılında New York'ta Stable Gallery'deki kişisel sergisinde bu eserleri gösterir. Sergi tam bir felaket. Rauschenberg'ün eserlerin önünde çok asık suratla olduğu bir fotoğrafı var. Stable'ın sahibi Eleanor Ward, ziyaretçi defterini kaldırmak zorunda kaldığını, çünkü insanların deftere kaba ve kötü şeyler yazdığını söyledi. İnsanlar sanat galerilerine ve müzelere resimlerin önünde durmak, onlara uzun uzun bakmak, hayranlık duymak için gider. Eminim bu basit oyuncakların önünde duramayacaklarını, sanatçıya hayranlık duyamayacaklarını hemen anladılar. Dönemin parlayan yıldızı Pollock'un tablolarının önünde ne kadar dururlar? Onlara uzun süre bakabilirler. Çünkü tuvalin her köşesinde farklı bir şey olur. Ve eser yaklaşıp uzaklaştıkça dramatik şekilde değişir. Peki geçen hafta anlattığım Andy Warhol'un çorba baskıları önünde ne kadar durmak gerekir? Tabloları ve sanatçının söylemeye çalıştığını anlamak için kaç dakika gerekir? Rauschenberg'ün heykelleri anlamak için değil, dokunmak ve oynamak için varlar. Eserleri ne kadar şakacı olsa da Duchamp'ın pisuarı gibi sanatı bir dizi yanılsama olarak görmez. Estetik deneyimi reddetmez. Sanat galerileriyle dalga geçmez. Onları dönüştürmek ister. 50'lerin ortalarında soyut dışa vurumculuğun baskın olduğu dönemde jestlere dayalı resme ve bu akımın savunduğu kahraman, kendini özgürce ifade eden dahi sanatçıya meydan okur. Dışa vurumculuktan daha önce bahsettim ama kısaca tekrarlayayım. Yeri geldi. Soğuk Savaş döneminde, yani 1945'ten sonra tablolar bence oldukça yapay iki kategoriye ayrılır. 1. Gerçek nesneleri temsil eden figüratif eserler. Sosyal ve politiklerdir bunlar. 2. Gerçek nesnelerle bağlantısı olmayan, bireyselliğe odaklanan ve toplumsal olmayan eserler. İkincisi soyut dışa vurumculuk ismini aldı. ABD'nin resmi sanatı haline geldi. Henüz Naziler iktidardayken 1937'de Münih'te dejenere sanat sergisi açılır. Bireysel ifadeye karşı çıkan rejim, Dada, Sürrealizm, Kübizm gibi soyutlamaya dayalı modern sanat eserlerini ve sanat akımlarını dejenere olarak aşağılar. Sanat eserleri, zihinsel engelliler tarafından yapılan resimler ve bedensel engellilerin fotoğraflarıyla yan yana sergilenir. Ardından Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tek sanat akımına izin verdi. Sosyalist gerçekliğe. Sanatçılar gerçek dışı ütopyalar yaratmaya zorlandı. Kapitalizme alternatif sunan rejimler soyut formları küçük burjuvaya uzlaşması olarak lanetler. Soyut sanatın bu şekilde aşağılanması ve yasaklanması onu demokratik kapitalizmin ve ifade özgürlüğünün temsilcisi haline getirir. Özgür dünyanın lideri ABD, soyut dışa vurumculukla sanatçıları renklere, fırça darbelerine, bireysel dürtü ve duygulara odaklanmaya teşvik eder. 1947'de Jackson Pollock yeni bir teknik geliştirir. İnceltilmiş boyayı yere serilmiş tuval üzerine damlatmaya başlar. Tuvali astarlama, şövalye üzerine yerleştirme, geleneksel resim yöntemleri ortadan kalkar. Yalnızca Pollock değil,
Willem de Kooning, soyut ve figüratif imgeler arasında gidip gelen eserler yapar. Sanatçılar resmin her santimetre karesini kendileriyle doldurmaya çalışır. Tuval, Amerikalı ressamlar için gerçek ya da hayali bir nesnenin yeniden üretildiği ya da tasarlandığı bir alan olmaktan ziyade içinde hareket edilecek bir mekan olarak görülmeye başlar. Dinamik bir jest sanatı ortaya çıkar. Soyut dışa vurumculuk için bir eserin özgünlüğü ya da değeri kişisel ifadede yatar. Resim, sanatçının otantik kimliğinin ifşası anlamına gelir. Sanatçının imzası sayılan fırça darbeleri, yaratım sürecinin gerçek kanıtıdır. CIA fonları, sanat eleştirmeni Clement Greenberg ve MoMA'nın direktörü Alfred Barr sayesinde Batı bloğunu temsil eden sanat anlayışı haline gelir soyut dışa vurumculuk. Eski komünist Jackson Pollock, bu hareketin kahramanı haline gelir. Açık ve özgür bir toplumda ifade özgürlüğünü gösteren bir propaganda silahı olarak değerlenir. Pollock'un trafik kazasında ölmesinden bir yıl sonra 1957'de Metropolitan Sanat Müzesi Sonbahar Ritmi tablosu için $30.000 öder. O dönemde çağdaş bir sanatçının tablosu için eşi benzeri görülmemiş bir meblağ. Clement Greenberg 1961'de New York Times için Jackson Pollock pazarı yükseliyor başlıklı bir makale yazar. Sanatçıların bilinmezlikten şöhretlere dönüşü başlar. Yazısında Jackson Pollock'un bir çizimini kullanır. Michelangelo'nun Sistine Şapeli'ndeki Ignudis'inden esinlenen bir çizim. Mentörü ressam Thomas Hart Benton başta olmak üzere Pollock'un resim yapamadığını iddia edenlere karşı çıkar bu metin. Pollock'un klasikleri ve ustaları okuduğunu ve çizmeyi bildiğini kanıtlamaya çalışır Greenberg. 2 hafta sonra Greenberg'e karşı yazılan okuyucu mektupları yayınlanır. Mektuplar, eskizin Rönesans standartlarının çok altında olduğunu, Pollock'un yalnızca kendini ifade ederken iyi bir ressam olduğunu söyler. Greenberg, çizimin çarpıtmalar içerdiğine katılır. Ancak bunların beceriksizlikten kaynaklanmadığını söyler. Bu çarpıtmalar vurgu meselesi, kişisel dokunuşlardır der. Greenberg'in yanıtı kimseyi tatmin etmez. Bence samimiyetsiz de. Ama Metropolitan Sanat Müzesi bu yanıtı tatmin edici bulur. Bu çizimle birlikte Pollock'un 3 eskiz defterini satın alır ve kitaplaştırarak yayınlar. Pollock efsaneleşir. Benim takıldığım nokta damlatma yönteminin ya da soyut sanatın yükselmesi değil. Pollock'un yeteneği de değil. Pollock ya da geleneksel yöntemlere karşı çıkan sanatçılar belki de çok iyi çizemedikleri için farklı araçlara ve yöntemlere yöneldi. Sorun, sanatçının kişiliğinin ve özgür ifadesinin sanat eserini açıklayan tek etmen haline gelmesi. Tuvalin dış dünyadan kopması. Sadece sanatçının duygusal aynası olarak görülmesi. Bu yorumlama sanatçının şöhretini, finansal değerini arttırır. Ancak eserin sosyal ve politik etkisini yok eder. Sanat, yalnızca şanslı ve şöhret sahibi bir iki dahinin hareket edebildiği, at koşturduğu bir meydana döner. Rauschenberg işte bu dahileştirmeye ve değer sistemine karşı çıkar. Tıkanmış ve elitist modernizm olarak gördüğü anlayışa isyan eder. Sanat bir oyuna dönüşebilir. Tek bir dahinin paha biçilmez eseri değil, herkesin dokunabildiği, oynayabildiği önemsiz bir nesneye dönüşebilir. Bir gazetenin metnini, bir fotoğrafın detayını, bir beyzbol topunun dikişini ve bir ampulün filamentini resim için fırça darbesi ya da boya damlası kadar önemli görüyorum, der Rauschenberg. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Combines adı altında heykeller üretir. Bu heykellerden özellikle monograma bayılıyorum. Bu eserdeki odak noktası keçiyi ikinci el bir mobilya mağazasında bulur. 60'ların başında ortaya çıkan, sanatta gündelik nesneleri, çerçöpü kullanan, ticari sanat piyasasına ve sanatsal geleneklere karşı çıkan bir grup daha var. Rauschenberg'le birçok eserde işbirliği yapan, müzisyen John Cage'in de dahil olduğu Fluxus grubu. Fluxus, sanat piyasasını, entelektüel kurumsallaştırmayı ve müzeleri reddeder. Performanslardan, mizahi ve küçük, ucuz malzemelerden oluşan bir kendin yap sanatıdır.
Yani sanatın merkezinde sanatçının yaptıkları ya da iç dünyası yer almaz. John Cage'in piyano için yazdığı 433 adlı sessiz eseri 29 Ağustos 1952'de premierini yapar. Piyanist David Tudor piyanonun başında 4 dakika 33 saniye boyunca sessizce oturur ve 3 bölüme ayrılan eserin ilerleyişini piyano kapağını açıp kapatarak gösterir. John Cage o geceyi şöyle anlatır. Birinci kısımda dışarıda rüzgarın kıpırdanışını duyabiliyordunuz. İkincide yağmur damlaları çatıya vurmaya başladı ve üçüncüde insanlar konuşurken ve salonu terk ederken her türden ses çıktı. Piyanist David Tudor çoğu kişinin öfkeyle salonu terk ettiğini söyler. Rauschenberg'in Stable Gallery'de gerçekleşen sergisine verilen tepkiye çok benziyor. 2024 yılında Columbia Üniversitesi Profesörü John McWhorter, New York Times'a yazdığı bir köşe yazısında öğrencilerine Cage'in bu eserini anlatmaya çalıştığını, ancak Filistin yanlısı protestocuların nehirden denize sloganlarıyla dersin bölündüğünü yazar. Öğrencilere parçayı dinletemedim der. Ne kuş sesleri ne de koridorda yürüyen insan sesleri duyulabilir. Yalnızca sloganlar işitilir. Halbuki Cage'in amacı tam olarak da budur. İnsanları, etrafındakileri dinlemeye ve fark etmeye zorlamak. John Cage'in dışında Namjoon Paik, George Maciunas, Joseph Beuys, Ben Wauthier, Yoko Ono gibi sanatçılar 50'lerden 70'lere kadar sanat ve gündelik hayat arasındaki sınırı kaldırmaya uğraşır. Eylül 62'de George Maciunas Almanya'da 4 haftalık bir konser serisi düzenler. Amsterdam, Kopenhag, Paris, Stockholm ve Oslo'yu dolaşır Fluxus grubu. Fluxus'un müzikal parçaları herkes tarafından icra edilebilecek kısa talimatlardan oluşur. Namjoon Paik başka bir sanatçının Lamont Young'un 10 numaralı kompozisyonunu icra eder. Kompozisyon düz bir çizgi çiz ve onu takip et diyen bir cümleden oluşur. Paik de doğal olarak kafasıyla, elleriyle, vücuduyla çizgi çizer. Benjamin Patterson'ın kontrbas için varyasyonları, sanatçının enstrümanı absürt şekillerde kullandığı, ters tutup çaldığı, enstrümanın kafasından mısır gevreği yediği aktivitelerden oluşur. Alison Knowles, Salata Yap isimli performansta canlı müzik eşliğinde büyük bir salata hazırlar. Müziğe tepki verir. Sebzeleri ritme uygun olarak doğrar ve malzemeleri havaya fırlatarak teatrallik katar. Ardından salata izleyicilere servis edilir. Herhangi fiziksel bir çıktıdan ziyade salata hazırlamayı, gündelik aktiviteyi bir sanat formuna dönüştürür. Fluxus, Rauschenberg'den bir adım daha ileri giderek sanat karşıtı bir hal alır. Philip Corner'ın yazılı direktiflerinden oluşan müzikal eserini icra ederken grup kuyruklu bir piyanoyu parçalar. Eserin bestecisi, konsere katılmayan Philip Corner, piyanonun parçalandığını duyunca şok olur. Yıkım ve anti sanat. Fluxus maskaralıkları televizyona çıkar, deliler serbest kaldı diye haberlere düşer. Ben sanatçıların sahnede piyano parçaladığını görsem rahatsız olurum. Ama sanatta şok edicilik adına yapılanların ne ilk ne de son örneği Fluxus'un etkinlikleri. Beni ilk gördüğümde etkileyen şey Fluxus'un sanat yaratımını izleyiciye ve şansa rahatça bırakması. Evet, talimatları yazan bir sanatçı hala var. Ama onun kim olduğu, kaç yılında doğduğu ve eserin yapılış yılı önemli değil. Sanatçıdan bağımsız yeniden üretilebilir ve dolaşıma sokulabilir. Farklı versiyonları olabilir. Özgünlüğüyle ya da sanatçının biyografisiyle açıklanamaz eserler. Bir arada yapılan bir doğaçlama gibi. Görünüşte sanat eserlerinin değerini tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan bir avantgard, neo-dada pratiği. Fluxus etkinlikleri herkes tarafından icra edilebilir ve her şey sanat olabilir. Özellikle de değersizse ya da pratik bağlamından koparılmışsa, kırık makaslar gibi. Bu inançla George Maciunas, Soho'da bir çatı katını hem Fluxol isminde bir performans alanına hem de bir dükkana, Flux Shop'a dönüştürür. Maciunas, herkesin Fluxus etkinlikleri yapabilmesini sağlayan bölmeli kutular tasarlar. Flux Box'lar oyun benzeri kitlerden oluşur ve içlerinde küçük nesneler bulunur. Değersiz, bakanların dokunabileceği, etkileşime geçebileceği ve böylece Fluxus etkinliği gerçekleştirebileceği nesneler. Maciunas, seri üretim fazlalıklarını, geç kapitalist toplumun maddi atıklarını, tüketim ekonomisine geri dönmeden ya da çöplüğe gitmeden önce sevgiyle toplar, korur ve kataloglar.
Fluxbox ve Fluxkit isimleriyle satışa çıkarır. Zaten Fluxshop, ucuz, kırık dökük eşyaların rahatça bulunduğu işportalar ve 10 centlik mağazalarla dolu bir caddede bir postanenin karşısında bulunur. Kutulardan birinde Van Voigt'in Total Art Matchbox isimli eseri bulunur. Bu eser üzerinde talimatlar yazan bir kibrit kutusundan ibaret. Bu kibritleri tüm sanat eserlerini yok etmek için kullanın. Müzeler, sanat kütüphaneleri, pop art ve benim imzaladığım her sanat eseri. Her şeyi yakın. Son kibriti kibrit kutusunu yakmak için saklayın. Bu talimatlar Fluxus'ın sanat karşıtlığını ilan eder. Bu eserin çok sayıda versiyonu üretilir. Nesnenin değeri kasıtlı olarak düşürülür. Herbert Marcuse, Fluxbox'ları şöyle yorumlar. Tüketim ekonomisi ve şirket kapitalizminin politikaları insanı agresif şekilde metaya bağlayan ikinci bir doğa yaratır. İnsanlara sunulan ve dayatılan cihazlara, araçlara, motorlara sahip olma, bunları tüketme, kullanma ve sürekli yenileme ihtiyacı, kişinin kendi yıkımı pahasına da olsa bu malları kullanması biyolojik bir ihtiyaç haline gelir. Fluxus'ın bu koşullara yanıt olarak geliştirdiği estetikte metaya duyulan ihtiyaç, dokunma ve sürekli değişim diyalektiğine dönüşür. Çocuk oyununa benzer bir etkileşim biçimi, çocukluğa geri dönüşten ziyade dil öncesi, simge öncesi, ego ve mantık öncesine dönüş anlamına gelir. Bu tür alıştırmalar, metaları gündelik işlevlerinden kurtararak onlara yeni bir hayat ve yeni bir amaç kazandırma potansiyeline sahiptir. Fluxus nesneleri, Andy Warhol'un fabrikasından ve endüstriyel üretim yöntemlerinden farklıdır. Fluxbox'lar çoğunlukla 1 ile 10 dolar arasında ucuza satılır ve reklamları broşürlerle yapılır. Pop art gibi havalı bir sanat değildir. 65 yılında aralarında ünlü galerici Marion Goodman'ın da bulunduğu 5 ortak Multiples Inc. isimli sanat yayıncılık şirketini kurar. Tanınmış sanatçıların edisyonlarını, yani sanatçıların imzalı objelerini satar. Robert Indiana, Man Ray, Joseph Beuys, Robert Smithson, Roy Lichtenstein gibi tanınmış sanatçılar tarafından özenle denetlenen, imzalanan ve numaralandırılan baskılar, posterler, heykeller, takılar ve afişler satışa çıkar. Günlük objeler olmaları, kullanışlı ölçekleri, taşınabilirlikleriyle sanatçı edisyonlarının devrimci bir niteliğe sahip olduğu düşünülür o dönemde. Şirket 1970 yılında 19 Amerikalı ve Avrupalı sanatçının eserlerini tek bir kutuda bir araya getirir. Sanatçılar arasında Bruce Nauman ve Edward Ruscha gibi isimler de yer alır. Kutuda fotoğraflar, sanatçı kitapları, broşürler, el ilanları ve klasörler yer alır. 1200 adet kutu yapılır. Ancak o dönemde ticari bir başarı elde edilmez. 10 yıl sonra bu sanatçı edisyonları neredeyse %800 zamla yeniden satılır. Görünüşe göre satın alınabilirlik ve erişebilirlik vaatlerinin aksine sanatçı edisyonları ilginç bir modadan, duvarları zaten gösterişli eserlerle dolu koleksiyoncuların sehpalarını ve şöminelerini süsleyecek biblolardan başka bir şey değil. Fluxbox'lardan çok farklı gözükürler. Fluxus nesneleri numarasız ve sınırsız, sanatçı imzalarıyla dalga geçer ve kolektif olarak üretirler. Kutulardan ne çıkacağı belli değil. İçinden metal pullar, pipetler çıkabilir ya da bir süzgeç çıkabilir. Ama Fluxus'a ve Fluxus nesnelerine sanat karşıtı demeye devam etmemiz, onların günümüzde sanat kurumlarında sergilendiği gerçeğini değiştirmez. 85 yılında Getty Araştırma Merkezi, John Brown'un bir araya getirdiği 6000 parçalık Fluxus koleksiyonunu arşivine katar. Fluxus sanatçıları Emmett Williams ve Simon Forti'nin arşivlerini de satın alır ve sergilemeye başlar. 1992'de Walker Sanat Merkezi, Fluxus eserleri, projeleri ve rekonstrüksiyonlarıyla dolar. 2008 yılında Gilbert ve Lila Silverman, Fluxus koleksiyonlarını MoMA'ya bağışlar. 70'lerde Fluxus'u görmezden gelen MoMA, Silverman'ın 7000 parçadan oluşan koleksiyonundan eserleri düzenli olarak sergiler. Los Angeles'taki Broad Sanat Müzesi'nde Joseph Beuys'un 570 parçalık koleksiyonu bulunur. Eleştirmenler ve tarihçiler Fluxus üzerine yayın yapmaya başlayınca, eserler sergilerde ve müzelerde gözükünce Fluxus deneyimi
sanat ve günlük hayatın birleşmesi isteği ortadan kaybolur. Robert Rauschenberg'in Element heykelleri ziyaretçiler oynasın diye yapılan heykellerdi. Ancak müzelerde ve sanat galerilerinde sergilenirken kimse onlara dokunamaz. Fluxus etkinliklerini müzelerde, galerilerde, ekranlardan izleyebiliriz. Fotoğraflarını görebiliriz. Bu videolar, fotoğraflar ya da oynanmak için üretilen flux nesneler sanat piyasasına karşı çıkmaz. Piyasanın ve sanat tarihinin parçası haline gelir. Alınıp satılır, sanat tacirlerinin ve sanat üniversitelerinin beklentilerini karşılamaya başlar. Fluxus bir isyanın, sanat karşıtlığının gölgesi haline gelir. Bir nesnenin üzerine güçlü bir ışık tuttuğunuzu düşünün. Gölge, nesnenin kendisinden daha belirgindir. Nesne görülemez. Sanat kurumlarına saygı duymayan ve zamanında sanatın ciddi katılımcıları, sanat tarihçileri ve küratörler tarafından kale alınmayan Fluxus grubundan başarılı sanatçılar çıkar. Wolf Vostell, Yoko Ono, Joseph Beuys gibi. Eski bir sanat grubunu ya da tarihi bir isyanı ünlü yapan, şu anda size anlatmamı ve bir zamanlar hayranlık duymamı sağlayan sergiler, kitaplar ya da arşivler, aynı zamanda o grubun ya da fikrin radikalliğini kaybettiğini gösterir. Fluxus, sanatçıyı merkezine alan ve dahileştiren anlayışa, Jackson Pollockçuluğa ve müzelere karşı çıktı. Ama sonunda sanat tarihinin, piyasanın ve sanat kurumlarının vazgeçilmezi oldu. 20. yüzyılda Kuzey Amerika ve Avrupa çıkışlı protest sanat akımlarının kaçınılmaz sonu.